Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır yapıp sattığım içli köfte tarifiyle geldim. İster haşlamalık, ister kızartmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime bulgurlarımı ıslatarak başlıyorum. Bu arada iç harcını bir gece öncesinden hazırlamıştım. 4 bardak kadar çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Kısırlık bulgur da kullanabilirsiniz. Ama eğer buluyorsanız çiğ köftelik bulgur kullanmanızı tavsiye ederim. 1 bardak kitel bulgur ekliyorum. 1 bardak irmik ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdım. Bulgurumu ıslatıyorum. Yaklaşık 3 bardak kadar sıcak su kullandım. Eğer ilk defa yapıyorsanız suyu daha az kullanabilirsiniz. Yoğururken çok fazla su kullanmamanız gerekiyor. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyuna dikkat etmeniz gerekiyor. Suyunu aşırı koyduğunuz zaman ister istemez kıvamı kaçıyor. Tekrar toparlamak çok zor oluyor. O yüzden suyu azar azar dikkatli bir şekilde kullanın. Bulguru yaklaşık 3 bardak kadar su ile ıslattım. İyice karıştırdım. Çok fazla şişmemesi için bu şekilde elimle bastırıyorum. Daha sonra üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Bulguru bu şekilde dağıtıyorum. Daha sonra çiğ köfte tepsisinde yoğuruyorum. Eğer elinizin altında çiğ köfte tepsisi yoksa bu şekilde bir leğende de yoğurabilirsiniz. Ama çiğ köfte tepsisi varsa mutlaka çiğ köfte tepsisinde hazırlayın. Daha çabuk kıvam alıyor. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bulgurumu çiğ köfte tepsisine aktardım. 1 adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Domates ve biberi karışık kullandım. İsterseniz sadece biber kullanabilirsiniz. Yumurtayı ve salçayı bulgura güzelce yediriyorum. Tuz miktarını da yine kullandığınız salçaya göre ayarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra suyu çok az dikkatli bir şekilde kullanarak hamurun kıvamını ayarlıyorum. İlk etapta elimi biraz bol bol ıslatıyorum. Daha sonra hamur kıvam aldıktan sonra elimi sadece ıslatıyorum ki bulgur elime yapışmasın. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. İlk etapta bu şekilde avucumla yaklaşık bir 3-4 kez su döktüm. İlerleyen dakikalarda sadece elimi ıslatıyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık yarım saat kadar yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu aşamadan sonra yarım bardak kadar un kullanıyorum.
Eğer acemiyseniz 1 bardak da kullanabilirsiniz. Hatta istiyorsanız patlasın çatlasın, istemiyorsanız 2 adet yumurta kullanabilirsiniz. Ama ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. El alışkanlığı, 1 tane yumurta yeterli oluyor. Yaklaşık bir 40 dakika kadar yoğurduktan sonra istediğim kıvama geldi. Yoğurma süresi sizin bilek gücünüze göre değişiklik gösterebilir. 40 dakikada hamur bu hale geldi. Elimle düzelttikten sonra dokusunu kontrol ediyorum. Güzel bir şekilde açılıyorsa, yırtılmıyorsa içli köftelerimi hazırlıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi içini bir gece öncesinden hazırladım. Diğer videolarımdan iç harcının yapılışına da erişebilirsiniz. Ben hemen kısaca bir anlatayım. Bu tarif için ben toplamda 750 gram kadar kıyma kullandım. Kıymayı uygun bir tavanın içerisine aldım. Yavaş yavaş yüksek ateşte kavurmaya başladım. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 1-2 dakika kadar daha kavurduktan sonra 4 adet iri doğranmış soğanımı ekleyip kavurmaya devam ettim. Soğanlar da kavrulduktan sonra tuz, pul biber ve karabiber ekledim. İsteğe bağlı olarak başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Kimyon veya reyhan da kullanabilirsiniz. İç harcını pişirdikten sonra tamamen soğuduktan sonra 1 bardak kadar ceviz içi ekledim. İsteğe bağlı olarak dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Elimi çok az ıslatıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra silindir şekline getiriyorum. Parmağımı bu şekilde bastırıyorum. Yavaş yavaş açılıyor. Hamur ne kadar güzel olursa o kadar güzel açılıyor. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken, açarken de çok fazla su kullanmayın. Sadece parmağınızı batırın. Fazla suyunu avucunuza, daha sonra diğer suyuyla da açabilirsiniz. Yavaş yavaş çevirerek kapatıyorum. Açmak kadar kapatmak da çok önemli. Gördüğünüz gibi en ufak bir çatlama olmuyor. Ufak tefek çatlamalar olursa da elinizi çok az ıslatarak kapatabilirsiniz. Birazını yuvarlak hazırladım. Birazını haşlamalık yapıyorum. Birazını da kızartmalık olarak hazırlıyorum. İçli köfte yapa yapa güzelleşiyor. İlk etapta açamayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Kesinlikle vazgeçmeyin. Hamuru dediğim şekilde ayarlarsanız çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Açma kapama kısmı en kolay kısmı. Zor olan kısmı hamur kısmı. Hamur kısmı tutarsa bu aşamalar zaten kendiliğinden oluyor. Elimi çok az ıslatıyorum. Fazla olan kısmını alabilirsiniz. Bu içli köfte tarifini dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz içli köfte aparatıyla da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan hamuru güzel yoğurmaktır. Eğer makineniz varsa makinede de yoğurabilirsiniz. Orada da yine suyuna çok dikkat etmeniz gerekiyor.
O kadar güzel bir hamur ki saniyeler içerisinde hazırlanıyor. İç harcını akşamdan hazırladığım zaman 2 saat bir sürede içli köfteyi tamamen hazırlayıp bitiriyorum. Tabi bu sizin el alışkanlığınıza göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Fazla olan kısmı alıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kullandığım malzemelerin markasını videolarda vermiyorum ama isterseniz yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş yaparım. Meraklısı için ben içli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz kaynatma kısmına ve kızartma kısmına geçebilirsiniz. İçli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Son 2 tane kaldı. 2 tanesini de hazırlayıp sizler için kızartma ve kaynatma testine geçiyorum. Elimle yuvarladım, silindir şekline getirdim. Parmağımı çok az ıslattım. İlk etapta bu şekilde açıyorum. Daha sonra avucuma bastıra bastıra büyütüyorum. Elinizle uç kısımlarını da bu şekilde açabilirsiniz. İç harcından yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra açarken nasıl açtıysam kapatırken de yavaş yavaş kapatıyorum.
İçli köftelerimi hazırladım. Birazını kızartmalık, birazını haşlamalık olarak yaptım. Gündüzden babam için biraz haşlamıştım. Bu şekilde çektim. Doku testini yapamadım. İlerleyen dakikalarda iç harcını ve doku testini de yakından göstermeye çalışacağım. Kızartmasını yapıyorum. Uygun bir tavanın içerisine bol miktarda yağ koydum. Yağın kızdığından emin olduktan sonra içli köftelerimi atıyorum. Kızmış olmasına lütfen dikkat edin. Kullandığınız yağın içli köftelerinin üzerinin geçmesine dikkat edin. Yüksek ateşte pişiriyorum. Zaten içi dışı pişmiş oluyor. Sadece dışını güzel bir şekilde kızartıyorum. Bu arada uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar su koydum. Kaynattıktan sonra sizler için biraz da haşlıyorum. Kızaran içli köftelerimi servis tabağına alıyorum. Eğer biraz daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız biraz daha kızartabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir yandan kaynayan suya içli köftelerimi bıraktım. İçli köfteleri şu anda bıraktığım için bu aşamada kaynamıyor. İster istemez attığınız içli köfteler suyu biraz soğutuyor. Tekrardan kaynamasını bekliyorum. Bir yandan da kızartma işlemine devam ediyorum. Ev halkı sabırsızlaşıyor. Ben sizler için bu aşamada doku testini yapıyorum. İncecik oluyor. Çok güzel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Limon sıkıp tüketebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.